Hayal et. Şöyle bir okyanuslardan yüzlerce kilometre uzaktasın. Etrafın o bildiğimiz uçsuz bucaksız dalgalarla değil de böyle aşılamaz, sert, devasa bir karasallıkla çevrili. Aynen. Adeta karaya oturmuş devasa bir ada gibi. Kesinlikle. Dünyanın geri kalanından tamamen izole olmuş, deniz seviyesinden ortalama 1580 metre yüksekte bir plato burası. Ve bu adada hayatta kalmak demek, hani doğaya karşı savaşmak, onu böyle betonla falan alt etmeye çalışmak değil. Doğanın o en acımasız kurallarına boyun eğmek zorundasın. Onunla birlikte akman gerekiyor. Doğanın dikte ettiği ritmin ta kendisi olmak zorundasın yani. Hı hı, tam olarak öyle. İşte bugün bu olağanüstü ritmin şifrelerini çözmek için seninle yepyeni bir derinlemesine inceleme seansına başlıyoruz. Çok da heyecan verici bir konu açıkçası. Değil mi? Hedefimiz çok net. Moğolistan'ı konuşacağız. Tabii Moğolistan deyince akla hemen Cengiz Han. İşte o bitmek bilmeyen at sürüleri falan geliyor biliyorum ama Standart klişeler yani. aynen. Dünyanın denize kıyısı olmayan en sert iklimlerinden birine sahip bu coğrafyasının, tarihin gördüğü en devasa imparatorluklardan birini nasıl doğurduğunu konuşacağız. Ardından nasıl katı bir Sovyet uydusu haline geldiğini ve en sonunda bugün madencilikle büyüyen o kendine has modern bir demokrasiye nasıl dönüştüğünü adım adım inceleyeceğiz. Hani bu gerçekten eşine az rastlanır bir toplumsal evrim bence. Çünkü Moğolistan'ın tarihi sadece insanların birbiriyle savaşı değil, aslında insanın o amansız doğayla olan bitmek bilmeyen dansı. Öyleyse hemen o coğrafyadan başlayalım diyorum ben. İklimin ne kadar uçlarda yaşandığına dair veriler var kaynaklarımızda ve gerçekten inanılmaz. Çok sert, evet. Ocak ve Temmuz ayları arasındaki sıcaklık farkının 44 dereceyi bulmasından bahsediyoruz. Hatta aynı gün içinde 30 derecelik devasa dalgalanmalar yaşanabiliyormuş. Düşünsene sabah montla çıkıyorsun, öğlen tişörtle terliyorsun, akşam yine donuyorsun. Yapma ya, tam bir kabus. Yani bu insan biyolojisine ve tarıma tamamen aykırı bir durum aslında. Kesinlikle aykırı. Zaten o yüksek enlemler ve okyanuslara olan o devasa uzaklık var ya, işte o durum Moğolistan'a çok belirgin, çok affetmeyen bir karasal iklimde yatıyor. Hı hı. Ülkenin 3'ü zaten uçsuz bucaksız otlaklardan, steplerden, işte o güneydeki meşhur Gobi gibi çölleşmiş alanlardan oluşuyor. Düşün, tarıma elverişli arazi %1'inden bile az. %1 mi? Evet, birin altında hatta. Yani hani şöyle diyemezsin, şuraya yerleşeyim, toprağa süreyim, tohum ekeyim, hasat bekleyeyim falan. Doğa sana o yaşama şansını tanımıyor. Bir yere kök salmak kelimenin tam anlamıyla ölümcül bir hata olur diyorsun. Aynen öyle. Ya tamam, bunu biraz açalım istersen çünkü bu karamsar tabloyla çelişen bir detay yakaladım ben kaynaklarda. Moğolistan'ın yılda ortalama 220 ila 260 gün güneşli geçtiği belirtiliyor. Hatta onlara masmavi gökler ülkesi deniyormuş. Doğru, böyle bir ünvanları var. Ya şimdi kağıt üzerinde bakarsan yılın büyük bir kısmı güneşli ise hani burası yaşamak için harika, ferah bir yer olmalı diye düşünüyorsun. İnsanın gözünün önüne sürekli böyle bir ilkbahar havası geliyor. Açıkçası asıl büyüleyici olan şey de bu zaten. O güneşli günlerin ne kadar aldatıcı olabileceğini anladığında asıl şoku yaşıyorsun. Nasıl yani? Güneşli ama soğuk mu? Şöyle, evet gökyüzü pırıl pırıl masmavi olabilir ama bu coğrafyada hava dakikalar içinde değişir. Yani o masmavi gökyüzü aniden bastıran ve böyle göz gözü görmeyen devasa kum fırtınalarına dönüşebiliyor bir anda. Vay canına. Ya da yazın ortasında her şey günlük güneşlikken bir anda o ekinleri, hayvanları mahveden şiddetli dolu yağışları vurabiliyor. Ama bu coğrafyanın asıl kabusu o güneşin altında gizlenen Zud felaketidir. Zut mu? Sadece tınısı bile insanda karanlık bir his uyandırıyor. Nedir tam olarak bu zut? Yani basitçe çok sert bir kış geçirmekten bir bahsediyoruz. Yok, hayır, sert kış demek Zud'u çok hafife almak olur. Zud aslında o şiddetli kar fırtınalarının ardından aniden bastıran dondurucu soğuklarla birlikte tüm otlatların üzerinin kırılamaz bir buz tabakasıyla kaplanması olayı. Yani otlar buzun altında kalıyor. Aynen. Şöyle düşün. Hani o bahsettiğin gökyüzü var ya pırıl pırıl, güneşli.
Ama yerdeki otlar tamamen buzun içine hapsolmuş durumda. Hayvanlar ayaklarının hemen altındaki o ota ulaşamıyorlar. O toynaklarıyla buzu kıramıyorlar. İnanılmaz bir trajedi. Öyle bir anda yüz binlerce bazen milyonlarca hayvanın o güneşin altında yavaş yavaş hani açlıktan öldüğü devasa, sessiz bir felaket başlıyor. Tarihte Moğolistan ekonomisini defalarca çökerten, o çobanları bir gecede her şeye muhtaç bırakan bir doğa olayıdır bu aslında. Anlıyorum. Yani böylesine acımasız ve aniden ölümcülleşebilen bir coğrafyada doğaya karşı işte ben buraya evimi yapacağım ve direneceğim diyemiyorsun. Bir zud vurduğunda veya kuraklık geldiğinde tek çaren sürünü alıp o bölgeden kaçmak. Kesinlikle. Göçebelik bir kültürel tercih değil yani doğanın dayattığı bir hayatta kalma algoritması resmen. Evet ve bu algoritma binlerce yıl boyunca o kadar kusursuz bir şekilde işlenmiş ki hani sadece bir hayatta kalma stratejisi olmaktan çıkıyor bir noktada, kompleks bir sosyal düzene dönüşüyor. İnsanları sürekli uyanık kalmaya, çevrelerini okumaya, işte bulutların renginden rüzgarın kokusuna kadar doğanın her sinyaline anında tepki vermeye zorluyor. Ama Batı dünyasında göçebelik dendiğinde genellikle akla böyle romantik ama biraz da kaotik bir tablo gelir. Hani başıboş bir şekilde amaçsızca sağa sola dolaşan insanlar falan canlanır zihnimizde. Hı hı. Maalesef öyle bir algı var. Yani işte bugün canımız sıkıldı, hadi şu tepeyi aşıp başka bir yere gidelim gibi bir algı var. Göçebelik gerçekten böyle rastgele bir macera mı? Hayır, bu göçebe hakkında yapılan en büyük ve en yaygın hata aslına bakarsan. Göçebelik bir rastgelelik, bir başıboşluk kesinlikle değildir. Değil. Asla. Tam tersine son derece katı kuralları olan, inanılmaz planlı ve mevsimsel bir rotasyon sisteminden bahsediyoruz. Çobanlar sürünün sağ kalması için su kaynaklarının, işte rüzgarın yönünün ve otlakların durumuna göre nesillerdir aktarılan, önceden belirlenmiş rotaları izlerler. Yani kafalarına göre gitmiyorlar. Kesinlikle gitmiyorlar. Yazın yüksek ve serin yaylalara çıkılır mesela, kışın ise o dondurucu rüzgardan korunaklı vadilere inilir. Tamamen stratejik. Peki bu sürekli hareket halinde olma durumu mülkiyet kavramını nasıl etkiliyor? Sonuçta toprağa sahiplenirsen o toprağa bağlanırsın ve zut geldiğinde ölürsün demiştik. Bu çelişkiyi nasıl çözmüşler? Bak tam da bu yüzden geleneksel Moğol toplumunda mülkiyet kavramı çok özgün bir şekilde ikiye ayrılıyor. Nasıl yani? Şöyle, hayvanlar yani sürü, ailenin özel mülkiyeti sayılıyor. Ancak üzerinde dolaşılan otlaklar, su kaynakları ve arazinin kendisi kolektif mülkiyettir. Kimse toprağa benim diyemiyor. Diyemez. Kimse bir merayı çitle çevirip de burası benim arazim falan diyemez. Çünkü doğanın kime ne zaman oyun oynayacağı belli olmaz. Kriz anında herkesin o ortak arazide hareket etme hakkına ihtiyacı var hayatta kalmak için. İnanılmaz mantıklı. Sürü demişken bu ekonominin hatta tüm bir yaşamın etrafında döndüğü o meşhur kavrama gelelim istersen. 5 hayvan. Evet, geleneksel adıyla tavan hoşuval. Nedir bunlar? Koyun, keçi, sığır, yüksek yerlerde yak dedikleri hayvanlar sanırım. Aynen, yak, at ve deve. Düşün, tarımın neredeyse sıfır olduğu bir yerde bu 5 canlı, insanın o vahşi doğayla arasındaki tek aracı aslında. Et ve süt ile temel yiyeceği sağlıyorlar. Yünleri de giysi oluyor herhalde. Tabii, yünleri giysi ve çadırlar için yalıtım malzemesi oluyor. Tezekleri o ağaçsız çıplak steplerde tek yakıt kaynağı. Kendileri ise zaten en temel ulaşım ve yük taşıma aracı. Yani her şeyleri bu hayvanlar. Ve bu medeniyetin mimari şaheseri ger dediğimiz o meşhur yapılar. Hani batıda daha çok Rusça kökenli yurt kelimesiyle biliniyor bu ama Moğollar buna ger diyormuş kaynaklara göre. Evet, ger diyorlar. Bu sadece böyle sökülüp takılabilen basit bir çadır değil belli ki. İnanılmaz bir mühendislik harikası olmasının yanında evrenin ve o toplumsal hiyerarşinin de bir mikrokozmosuymuş. Mesela kapısının yönü. Asla rastgele bir yöne bakmıyormuş bu kapılar. Evet, hep güneye bakmak zorunda. Sırf kuzeyden kopup gelen o dondurucu Sibirya rüzgarlarından korunmak için rasyonel bir tercih bu, evet.
Ama zamanla etrafında çok katı kuralların şekillendiği bir inanca dönüşmüş. Ya o dairesel iç mekan tasarımı var ya, adeta toplumsal cinsiyetin ve günlük ritüellerin fiziksel bir haritası gibi aslında. O nasıl oluyor? Kapıdan içeri girdiğinde batı kısmı erkeğe aittir. Eğerler, binicilik takımları, silahlar ve o meşhur fermente kısrak sütü olan kımız var ya, Hani şu ayrak dedikleri. aynen, Eyrak tulumu. Zihnimde şu resmi tam olarak oturtmak istiyorum seninle. Nüfusun tamamı kadın, erkek, çocuk demeden her an hareket etmeye hazır. Hı hı. Sürekli hayvanlarla iç içeler. O dondurucu soğuklarda ve kavurucu sıcaklarda at üzerinde saatlerce, günlerce yol alıyorlar. Pratik, sökülüp takılabilen evlerde yaşıyorlar. Ama dur bir saniye. Ne oldu? Eğer tarım yoksa, tonlarca tahıl üretemiyorsan, devasa orduları nasıl besleyip kıta aşırı seferlere çıkacaksın? Sonuçta sadece çimen yiyerek dünyayı fethedemezsin, değil mi? Bu çobanlar nasıl oldu da dünya tarihinin en büyük kara imparatorluğunu kurdular? İşte göçebeliğin o muazzam bir askeri dehaya dönüştüğü nokta tam da burası. Tarım toplumlarının ordularını düşün, arkalarından gelen o devasa ikmal hatlarına, tahıl arabalarına muhtaçtırlar hep. Tabi yemek gitmezse ordu savaşamaz. Aynen, ikmal hattı kesilirse ordu dağılır ama Moğol atlıları için ikmal hattı diye bir şey yok. İkmal, onların bizzat bindiği atların ta kendisi. Nasıl yani, atları mı yiyorlar? Anlarda atlarının boyun damarını hafifçe kesip bir miktar kan içiyorlar. Yok artık. Gerçekten bunu atın sütüyle karıştırıp protein ihtiyaçlarını karşılıyorlar ve hız kesmeden yollarına devam ediyorlar. Düşünsene, kendi kendine yeten, inanılmaz hızlı, lojistik olarak tamamen bağımsız bir süvari gücü bu. İnanılmaz bir mekanizma gerçekten, ama bu devasa askeri potansiyel yüzyıllar boyunca Asya steplerinde birbirini yiyen o kabile kavgalarıyla harcanıp gitmiş aslında. Ta ki 13. yüzyılın başında Temujin, yani hepimizin bildiği adıyla Cengiz Han sahneye çıkana kadar. Onu farklı kılan şey neydi ki bu dağınık kabileleri birleştirdi? Temujin'in çocukluğu ihanetlerle dolu açıkçası. Babası Tatarlar tarafından zehirlenerek öldürüldüğünde kendi kabilesi onu, annesini ve kardeşlerini o steplerin ortasında resmen ölüme terk etti. Kendi kanından olanlar bile yapıyor bunu. Evet, güçten düştüğünde kendi akrabalarının bile nasıl acımasız olabileceğini bizzat yaşayarak öğrendi adam. Bu travmatik deneyim de onun tüm toplumsal yapıyı nasıl baştan aşağı değiştireceğinin temelini attı aslında. Cengiz Han iktidara yürürken o bin yıllık kabile sadakati ve kan bağı kuralını yerle bir etti. Liyakat sistemi. Bak, işin gerçekten ilginçleştiği yer burası bence. Kaynaklarda nökör sisteminden bahsediliyor. Hani yoldaş anlamına gelen bu kavramı ben şöyle özetlemek istiyorum. Farz et ki bir startup kuruyorsun. Güzel bir örnek. Eski düzende o kabile mantığında ne yaparsın? Şirketin en kritik pozisyonlarına sırf seninle aynı soyadı taşıyorlar diye yeteneksiz kuzenlerini yerleştirirsin. Liyakate bakmazsın. Sonuçta da o şirket batar. Aynen öyle olur. Ama Cengiz Han diyor ki, hayır kardeşim, kan bağı artık hiçbir şey ifade etmiyor. Bana yeteneğiyle kendini kanıtlamış ve doğrudan bana sadakat yemin edecek elit bir takım lazım diyor. Tam da bu. Bu nökör sistemi devleti o dağınık kabilelerin toplamı olmaktan çıkarıp çok güçlü merkezi bir güce dönüştürdü. İnsanlar artık doğdukları kabileye değil, doğrudan liderlerine bağlanıyorlardı. Cengiz Han bu liyakat sistemini ordunun her hücresine de işlemiş galiba. Kesinlikle disiplinli, birleşik bir Moğol kimliği geliyor. Ve anladığım kadarıyla sadece korkuyla veya askeri kaba kuvvetle de yönetmemişler, diplomasi ve psikolojik savaşı da çok iyi kullanmışlar. Mesela Britannica'da geçen bir örnek vardı. Karahitaylar bölgesine girdiklerinde oradaki yerel azınlığın dini bir baskı altında olduğunu fark ediyorlar. Evet, çok stratejik bir hamle o. Hemen biz size din özgürlüğü getiriyoruz diyerek yerel halkın desteğini arkalarına alıyorlar. Yani işlerine geleni koruyup direneni yok etmişler. Ya devasa bir imparatorluğu o Asya'dan Doğu Avrupa'ya kadar uzanan o devasa toprakları sadece kılıç zoruyla 100 yıldan fazla elinde tutamazsın zaten. Yönetim ve bürokrasi sanatını da geliştirmen gerekir.
Doğru. Moğollar da ticaret yollarına hani o meşhur Pax Mongolica'yı yani Moğol barışını tesis ederek İpek yolunu inanılmaz güvenli hale getirdiler. Yazılı yasalar oluşturdular falan filan. Ancak her imparatorluk gibi bu devasa yapıda zamanla gücünü yitiriyor tabii. Fetihler duruyor, o muazzam askeri makine yavaşlıyor ve imparatorluk parçalara ayrılıyor. Askeri güç zayıfladığında bürokratik bir yapı kurmak ve o asi toplumu bir arada tutmak için kılıcın yerini alacak yepyeni bir tutkal arayışı başlıyor. Ve işte burada sahneye Tibet Budizmi giriyor. Evet, çok kritik bir dönüm noktası bu. Neden Çin'in inanç sistemleri veya başka bir din değil de Tibet Budizmi seçilmiş peki? Şöyle 16. yüzyıla Altan Han dönemine geldiğimizde Moğol elitleri güneydeki o köklü Çin medeniyetinin inançlarını benimserlerse tamamen asimile olacaklarını, yok olacaklarını çok iyi biliyorlardı. Kültürel bir savunma mekanizması yani. Aynen. Bağımsız bir ruhsal otorite ve hani okuma yazma bilen bir bürokrasi yaratmak için yüzlerini mecburen Tibet'e döndüler. Tibet Budizminin Sarı Şapkalılar okulunu benimsediler. Bak, bu noktada kaynakta gördüğüm o inanılmaz detayı paylaşmadan edemeyeceğim. Tibet Budizmi denilince dünyada herkesin aklına hemen tek bir isim gelir değil mi? Dalai Lama. Evet, en popüler figür. Ama sıkı durun, Dalai kelimesi Tibetçe değil, Moğolca bir kelimeymiş. Evet. Ve anlamı okyanus demekmiş. Bu ünvanı Tibetli ruhani lidere, hani senin bilgeliğin okyanuslar kadar derin manasında veren kişi, bizzat bir Moğol hanı olan Altana'nın ta kendisi. Yani Tibet'in en büyük dini figürünün ünvanı aslında bir Moğol hediyesi diyebiliriz. Bu harika bir tarihsel detay gerçekten. Öyle. Zaten bu ittifak yüzyıllar boyunca Moğolistan'ın sosyal yapısını baştan aşağı yeniden tasarladı. Manastırlar inşa edildi, nüfusun çok ciddi bir kısmı lama yani rahip oldu o dönemde. Eğitim, tıp, felsefe tamamen bu manastırların etrafında şekillendi. Ta ki o 20. yüzyılın başlarında jeopolitik fay hatları kırılana kadar sanırım. Maalesef. O fay hatlarının kırılması hikayeyi tamamen başka, çok karanlık bir boyuta taşıyor. Çünkü güneyde Çin'deki Mançu hanedanı çöküyor, kuzeyde ise Rus İmparatorluğu yıkılıp yerine Sovyetler Birliği kuruluyor. Moğolistan kendini tarihin en hırslı iki devinin arasındaki o ezici boşlukta buluyor resmen. Ve 1920'lerde bağımsızlığını korumak adına Sovyetler Birliği'nin uydusu haline gelen komünist bir yönetim kuruluyor. Evet, bir nevi denge politikası güdüyorlar ama bedeli ağır oluyor. Peki Moskova güdümlü bu yeni sosyalist rejim o 1000 yıllık Budist, manastır merkezli toplum yapısıyla karşılaştığında tam olarak ne yaşanmış? Bizim burada kaynakların bize sunduğu verileri tarafsızca aktarmamız çok önemli biliyorsun. Tabii ki, objektif bakarsak yeni kurulan rejim, o toplumun kalbinde duran büyük zenginliklere ve devasa insan gücüne sahip olan manastır sistemini kendi otoritesinin önündeki en büyük rakip, en büyük engel olarak gördü açıkçası. Güç çatışması yani. Aynen. 1930'larda uygulanan siyasi tasfiyeler var. Hani Moğolistan tarihinin en sarsıcı dönemlerinden biri bu. Kaynaklara göre yaklaşık 35 bin kişi hayatını kaybetti ve bunların çok büyük bir çoğunluğu lamalardı, yani din adamlarıydı. Çok büyük bir rakam bu Moğolistan nüfusu için o dönemde. İnanılmaz büyük. Neredeyse ülkedeki tüm manastırlar yakıldı, yıkıldı veya devlet tarafından zorla kapatıldı. Ve anladığım kadarıyla sadece din adamları hedef alınmamış, göçebeliğin kalbindeki o hayvanlar özel mülkiyettir kuralı da bir kenara atılmış. Hayvanlar tamamen kamulaştırılmış, kolektif devlet çiftlikleri kurulmuş. Evet, o 1000 yıllık ekonomik modeli de değiştiriyorlar. İş sadece ekonomiyle de kalmıyor, kültürden alfabeye kadar varıyor. 1000 yıldan uzun süredir yukarıdan aşağıya doğru yazılan o meşhur geleneksel Moğol alfabesi, 40'larda tamamen terk ediliyor ve yerine Rus alfabesi tabanlı Kiril alfabesine geçiş yapılıyor. Her şey sıfırdan. Tamamen Moskova'nın o merkezi vizyonuna göre yeniden yazılıyor diyebiliriz. Ama şunu da eklemek lazım. Bu dönüşüm sürecinde Sovyet sübvansiyonlarıyla, yardımlarıyla devasa altyapı yatırımları da yapıldı ülkeye. Neler yapıldı mesela?
Okuma yazma oranı neredeyse %100'e çıkarıldı mesela. Modern tıp hizmetleri ülkenin en ucra köşelerine, o çobanlara kadar ulaştırıldı. Ulanbatur gibi modern şehirler ve sanayi tesisleri inşa edildi. Ancak Bir ancak var ama. var evet. Bu fiziksel modernleşme toplumun o manevi ve kültürel hafızasında çok derin kırılmalar yaratarak bazı şeyleri yok ederek inşa edildi maalesef. Ve neredeyse 70 yıl süren işte ekonominin, eğitim ki komşusu yok mu bunların? Rusya ve Çin. Zaten mesele de o. Rusya ve Çin gibi iki dev arasında yalnız kalmamak, ezilmemek için coğrafi olarak uzak ama diplomatik olarak güçlü ülkelere yöneldiler. Kimler mesela? Benim sadece iki sınır komşum yok, üçüncü komşularım da var diyerek Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Güney Kore, Avrupa ülkeleri gibi aktörlerle ittifaklar kurdular. Bu onlara bir nefes alma alanı, bir diplomatik manevra alanı yarattı. Çok zekice. Peki ya ekonomi? Ekonomiyi ipten alan şey ise aslında toprakların altındaydı. Oyu Tolgoi gibi devasa altın ve bakır yataklarının yabancı yatırımlarla işletilmeye başlanması, ülkede inanılmaz büyük bir maden patlaması yarattı ve ekonomiyi kelimenin tam anlamıyla ayağa kaldırdı. Ekonomiyi madenlerle kurtardılar. Tamam. Peki ya o 70 yıllık hafıza kaybından sonra yaşanan kimlik krizi ne oldu? Sovyet döneminde gerici ve feodal bir derebeyi olarak damgalanan, adı neredeyse yasaklanan Cengiz Han figürünün o 90 sonrası geri dönüşü var bir de kaynaklarda. O inanılmaz. Hem de nasıl bir geri dönüş? Düşünsene, bugün başkentteki uluslararası havaalanının adı Cengiz Han. En popüler vodka markasının şişesinde onun yüzü var. Uçsuz bucaksız o steplere devasa, gümüş renkli heykelleri falan dikilmiş durumda. Yani o artık tarihi bir figürden ziyade tüm ülkeyi bir arada tutan, o kopuk geçmişle geleceği bağlayan modern bir çapı haline gelmiş gibi. Ya toplumlar büyük travmalardan çıkarken ayakta kalabilmek için hep böyle köklerine dönme eğilimindedir zaten. Moğollar da o ulus inşasında ellerindeki bu en güçlü sembolü yeniden kucakladılar. Aslında bu onların o bahsettiğimiz tarihsel kodlarıyla çok ilgili. Hangi koddan bahsediyorsun? Adaptasyon mu? Aynen öyle. Adaptasyon. Adamlar Bozkır'ın o dondurucu soğuğuna adapte oldular binlerce yıl önce. Sonra devasa imparatorluklar kurarken bürokrasiye adapte oldular. Sonra gittiler 70 yıl Sovyet sistemine ayak uydurdular ve bugün de bakıyorsun küresel kapitalizme, madencilik sektörüne ve modern bir demokrasiye adapte oluyorlar. İşte önümüze koyduğumuz bu ansiklopedi ve makale kaynaklarından süzülüp gelen o büyük resim tam olarak bu aslında. Moğolistan sadece o eski savaşçıların veya atların efsanesi değil. İklimin, o acımasız coğrafyanın ve devasa süper güçlerin bütün o baskısına rağmen sürekli şekil değiştiren ama asla kırılmayan hayatta kalma ustası bir halkın hikayesi bu. Rüzgar ne kadar sert eserse etsin, o çadırın kapısını doğru yöne çevirmeyi ve hayatta kalmayı her zaman başarıyorlar açıkçası. Harika bir özet oldu bu. Ama bu hayatta kalma ustalarının hikayesi bizi bugün üzerine düşünmemiz gereken oldukça provokatif ve belki de biraz hüzünlü bir gerçekle baş başa bırakıyor sevgili dinleyici. Ne gibi? Bugün Moğolistan nüfusunun neredeyse yarısı başkent Ulanbator'da yaşıyor. Ve bu insanların çok büyük bir kısmı şehrin etrafını saran altyapısı, suyu, kanalizasyonu yetersiz geri mahallelerinde yani o çadır kentlerde amansız bir hayat mücadelesi veriyor. Evet, çok ciddi bir hava kirliliği ve altyapı sorunu var orada. Aynen öyle. Bin yıllar boyunca hep ufuk çizgisine doğru at sürmek, o sonsuz bozkırlarda hareket etmek ve doğanın bir parçası olmak üzerine kurulmuş o kadim göcebe ruh var ya, işte o ruh beton apartmanlara, şehrin dumanlı sınırlarına, trafik sıkışıklığına